Merhabalar değerli izleyenler, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ince bulgur ve sütle hazırlamış olduğum bir tarifi sizlerle paylaşacağım. Bir çay bardağı ince bulguru kase içerisine aldım. Üzerine kaynatmış olduğum bir çay bardağı kadar biraz az miktarda görüyorsunuz kaldı bardak içerisinde. Suyu ekledim. Karıştırıyorum. Bulgur şişecek. Üzerine kapatacağım bir streç filmle 15 dakika üstü kapalı bir şekilde bekleteceğim. 15 dakika beklettiğim bulgur istediğim kıvama geldi. Tamamen şişti. Kasesini değiştirdim. 2 tane yumurta ilave ediyorum bulgurun üzerine. Güzel bir tarif, lezzet garantili bir tarif, hazırlayanın severek hazırlayıp yiyenin de tadına doyamayacağı bir lezzet. 4 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı tuz ekledim. 1 su bardağı oda sıcaklığındaki sütü ilave ediyorum. Elimle yoğuruyorum. İçerisinde yumurta olduğu için ve tortu bulgur kalmasın diye elimle iyice yoğuracağım. Bir pankek hamuru kıvamında olacak bulgurlu hazırlamış olduğum karışım. İyice karıştırdım. Siz dilerseniz bir çırpıcı telle de hazırlayabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ben elimle karıştırdım. İçerisinde bulgurun tane tane ayrılması için hazırlamış olduğum karışımı bir tatlı kaşığıyla tavaya döküyorum. Tatlı kaşığı gayet uygun bir kaşık. Büyüklüğü de güzel. Döktüğüm hamurun, tabii ki siz daha küçük ya da büyük istiyorsanız kaşığınızı bir çay kaşığı ya da bir yemek kaşığı olarak farklı bir kaşık kullanabilirsiniz. Ama bence tatlı kaşığı tamamen uygun bir kaşık. Büyüklüğü de gayet iyi. Tava içerisine küçük parçalar halinde hamuru döküyorum. Bu haliyle bile çocuklarınıza atıştırmalık olarak verebilirsiniz. İçerisindeki bulgur tamamen piştiği için malzemeler de bu aşamada diğer malzemeler piştiği için tuzlu bir atıştırmalık olarak çocuklara verip yedirebilirsiniz. Tadı çok güzel. Pişen tarafını üste, diğer tarafını alta çeviriyorum. Diğer tarafı da pişsin diye. Tekrardan hamuru tava içerisine alıyorum. Diğerleri pişmeden hemen kenara aldım. Tekrar hamur ilave ettim. Süreden biraz daha tasarruf etmek için hemen hazırlıyorum. Yapımı gayet kolay. Az önce gördüğünüz malzemelerini. Pişirmesi de çok kolay. Pişen hamurları tava içerisinden alıyorum. Aşamalı bir tarif ama sizleri yormadan, çok fazla da uğraştırmadan hazırlayacağınız güzel bir tarif. Çok da lezzetli. İçerisindeki malzemeler zaten ayrı ayrı birer lezzet, düşünün. Az sonra göreceksiniz bunun birleşimini. Pişen hamurları tava içerisinden alıyorum. Tekrar ilave ediyorum diğerleri pişerken. Hamuru hazırlamayı, pişirmeyi detaylı bir şekilde sizlere gösterdim. Gayet yapımı kolay. Az önce de gördünüz, şimdi de izliyorsunuz. Sizleri uğraştırmadan lezzetli bir tarif hazırlamış olacaksınız.
Tamamen pişti, kenara aldım. Hazırlamış olduğum karışım. Diğer malzemeleri hazırlayacağım. Büyük boy bir tane soğanı doğruyorum. 2 tane orta boy domatesin kabuğunu soymuştum. Domatesle bir sos hazırlayacağım. Soğanla domatesle hazırlamış olduğum hamurlar zaten pişti. Biraz daha lezzetlendireceğim. Bir kahve fincanı zeytinyağı üzerine soğanı ekledim. Hamurun içerisine hiçbir şekilde yağ ilave etmedim. Az önce de gördünüz. Güzel zeytinyağla soğanı kavurdum. Lezzetli bir sos hazırlayacağım. Domatesleri ekliyorum. İçerisine 3 diş sarımsak doğruyorum. Tüm yemeklerime hemen hemen sarımsak kullanıyorum. Çok lezzet verdiğini düşünüyorum. Tabii ki sevmiyorsanız eklemeye de bilirsiniz. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber ekledim. Karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası ilave ettim. Karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum tarif evde bulunan malzemelerle yapılmış bir lezzet. Ben akşam yemeği için hazırladım bu tarifi. Sizler hazırlayıp günün her saatinde yiyebilirsiniz. Bir çay bardağı oda sıcaklığındaki suyu ekledim. Kaynatacağım sosu. İçerisine bir çay kaşığı tuz ilave ettim. Sos hafif kıvam alınca içerisine hazırlamış olduğum ufak pankek görüntüsündeki bulgurlu minnacık hamurları içerisine ekledim. Lezzeti nasıl bir lezzet sizlere şöyle anlatayım. Biraz mantı kıvamında, biraz fellah köftesi kıvamında güzel bir lezzet. İyice karıştıracağım. Kısık ateşte tamamen hazırlamış olduğum pişen hamurların sosu çekmesini bekleyeceğim. Hem hazırlamış olduğum tarif içerisindeki hamurlar daha yumuşak olacak. Biraz kuru olduğu için sosu güzelce çekti. Tekrar karıştırıyorum. Ocağın altını kapatacağım. İstediğim kıvama geldi. Yumuşacık, güzel bir lezzet oldu. İçerisindeki sos lezzetine lezzet kattı. Biraz soğutacağım. Sonrasında servis tabağına alacağım. Sizlere biraz daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi önce hamuru pişirdim. Sonrasında bir sos hazırladım. Sosa hazırlamış olduğum pankek görüntüsündeki karışımı ekledim. Sonrasında bir tabak içerisine alıyorum. Domates sosu, soğan, biraz içerisindeki toz kırmızı biberle lezzetlendirdiğim karışımın üzerine yoğurt ilave ediyorum. Dilediğiniz miktarda hazırlayıp dilediğiniz kadar yoğurt ekleyebilirsiniz. Üzerine biraz hem lezzet hem de renk versin diye dereotu serpiyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bir lezzeti daha sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli.
Tarifin malzemelerini ne miktarda, ne ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Tarifin malzemelerine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Kıvamı, lezzeti yerinde bir tarif arıyorsanız işte aradığınız lezzet. Biz ailecek çok beğendik. Sizlere de sundum. Umarım sizler de sever, sevdiklerinize ikram edersiniz. Pratik başka lezzetlerde görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.